Ich war der Überzeugung, dass das Schicksal der Nation vertreten werden muss, wenn nicht das ganze Volk früher oder später furchtbar. Bir adamın iradesiyle yüz binlerce insan aynı bayrağın altında toplanabilir mi? Aynı selamla birleşebilir mi? Aynı sese itaat edebilir mi? Ve daha da korkuncu, bir insan kitleleri ölüme sürükleyecek kadar etkili olabilir mi? Bu soruların cevabı tek bir isimde gizli. Adolf Hitler. Yüzyılın karanlık hafızasında yankılanan bu isim, yalnızca bir lider değil, bir dönemin korkusu, nefreti ve yıkımıyla özdeşleşmiş bir figürdü. Videoya başlamadan önce biliyorsun ki senin desteğin olmadan burada var olamam. Abone olarak bana güç verebilirsin. Hazırsan başlayalım. İkinci Dünya Savaşı. 5 yıl süren bu savaş 60 milyondan fazla insanın ölümüne neden oldu. Ve dünya bir daha asla eskisi gibi olamadı. Ama asıl soru şu: böylesine yıkıcı bir figür nasıl ortaya çıktı? Avusturya'nın küçük ve sakin kasabalarından birinde 20 Nisan 1889 tarihinde tarihin en karanlık figürlerinden biri dünyaya geldi. Bu kasaba Braun am Inn olarak biliniyordu ve Almanya sınırında oldukça yakın bir konumdaydı. Adolf'un doğduğu bu yer, onun ileride kuracağı ideolojik dünyada sembolik bir anlam taşıyacaktı. Babası Alois Hitler sert karakterli, disiplinli ve otoriter bir devlet memuruydu. Gümrük memuru olarak çalışan bu adam hayatı boyunca düzeni ve itaati her şeyin üstünde tutmuştu. Kendi çocukluğunda yaşadığı zorluklar onu katı ve duygusal açıdan mesafeli bir birey haline getirmişti. Bu sertlik evin içinde de hissediliyordu. Annesi Clara Hitler ise tamamen farklı bir karaktere sahipti. Şefkatli, koruyucu ve oğluna karşı son derece bağlı bir kadındı. Adolf annesine derin bir sevgi besliyor ve onun yanında kendisini güvende hissediyordu. Bu iki zıt ebeveyn figürü onun iç dünyasında erken yaşta bir çatışma yarattı. Evdeki atmosfer çoğu zaman gergindi. Babasının sert tavırları ve disiplin anlayışı küçük Adolf üzerinde baskı oluşturuyordu. Babası oğlunun ileride kendisi gibi bir devlet memuru olmasını istiyordu. Ancak Adolf'un hayalleri tamamen farklıydı. Küçük yaşlarda itibaren resim yapmaya büyük bir ilgi duyuyordu. Saatlerce kağıtlar başında oturuyor, hayal ettiği dünyaları çizimlerle ifade ediyordu. Bu çizimler genellikle binalar, şehir manzaraları ve mimari detaylar içeriyordu. Sanat onun için sadece bir hobi değil, aynı zamanda bir kaçış yoluydu. Zamanını çoğunlukla yalnız geçirirdi. Diğer çocuklarla oynasa bile genellikle kendi dünyasına çekilirdi. Hayal gücü oldukça gelişmişti ve bu hayaller gerçek hayattaki eksikliklerini telafi ediyordu. Babası ise bu ilgiyi gereksiz ve değersiz buluyordu. Sanatla uğraşmanın bir gelecek sunmayacağını düşünüyor, oğlunu sürekli eleştiriyordu. Bu eleştiriler zamanla sertleşti ve fiziksel şiddete dönüştü. Evde yaşanan bu şiddet Adolf'un karakterinde derin izler bıraktı. Babasının otoritesine karşı içten içe bir öfke geliştirdi. Ancak bu öfkeyi açıkça ifade edemiyordu. Bastırılmış duygular zamanla farklı şekillerde ortaya çıkacaktı. Okul hayatı onun için inişli çıkışlı bir süreçti. İlk yıllarda başarılı bir öğrenci olarak görülüyordu. Ancak zamanla disiplin sorunları yaşamaya başladı. Öğretmenlerle sık sık çatışıyor, otoriteyi sorguluyordu. Babasıyla yaşadığı çatışmalar okul performansını etkiledi. Derslere olan ilgisi azaldı. Ancak sanat derslerinde dikkat çekmeye devam etti. Öğretmenlerinden bazıları onun çizim yeteneğini fark etmişti. Adolf'un en büyük hayali sanatçı olmaktı. Kendisini gelecekte büyük bir ressam olarak görüyordu. Bu hayal annesi tarafından da destekleniyordu. Clara oğlunun yeteneğine inanıyordu. Ona sık sık cesaret veriyor, hayallerinin peşinden gitmesini söylüyordu. Adolf annesinin bu sözlerini hayatının merkezine koymuştu. Ancak babası bu hayalleri tamamen reddediyordu. Onun gözünde sanat değersiz bir uğraştı.
Oğlunun güvenli ve düzenli bir meslek sahibi olmasını istiyordu. Bu çatışma evde sürekli tartışmalara neden oluyordu. Adolf babasına karşı giderek daha fazla direnç gösteriyordu. Bu direnç onun karakterinin şekillenmesinde önemli bir rol oynadı. Zamanla Adolf babasından uzaklaşmaya başladı. Onun değerlerini reddediyor, kendi yolunu çizmek istiyordu. Ancak bu yol henüz net değildi. 1903 yılında babası hayatını kaybetti. Bu olay Adolf için karmaşık duygular yarattı. Bir yandan baskının sona ermesiyle rahatlama hissediyordu, diğer yandan da bir boşluk oluşmuştu. Babası öldükten sonra annesiyle olan bağı daha da güçlendi. Clara, oğlunun hayatındaki en önemli kişi haline geldi. Onun desteği Adolf'un hayallerini sürdürmesini sağladı. Bu dönemde Adolf daha fazla resim yapmaya başladı. Sanat onun için kimlik haline geliyordu. Kendisini bu alanda geliştirmek istiyordu. Okul hayatı ise giderek ikinci plana düştü. Akademik başarı yerine sanatla ilgilenmeyi tercih ediyordu. Bu durum gelecekteki kırılmaların habercisiydi. Viyana'ya giden yol aslında bir kaçıştı. Henüz genç bir adamken Adolf Hitler için dünya ikiye ayrılmıştı. Onu anlayanlar ve ona ihanet edenler. Her şey annesiyle başladı. Clara Hitler'in ölümü onun iç dünyasında derin bir kırılma yarattı. Bu kayıp sadece bir evladın yasını değil, aynı zamanda da onun dünyaya karşı geliştireceği kırılgan ama tehlikeli benliğinin temelini oluşturuyordu. Annesine duyduğu yoğun bağlılık yerini boşluk ve kontrol edilemeyen bir öfkeye bıraktı. Artık hayatında tek bir hedef vardı: kendini kanıtlamak. Ve bu hedefin adı Viyana'ydı. 19. yüzyılın başında Viyana Avrupa'nın kalbi gibiydi. Sanatın, düşüncelerin ve kültürün başkenti. Paris ile yarışan entelektüel bir merkez. Hitler için burası sadece bir şehir değil, karakterini yazacağı bir sahneydi. Kendisini büyük bir sanatçı olarak görüyordu. İçinde taşıdığı o güçlü özgüven aslında kırılgan bir narsizmin maskesiydi. Gözünü diktiği yer ise Academy of Fine Arts Viyana'ydı. Bu kurum sıradan yetenekleri değil, gerçek dehaları kabul ediyordu. Ama Hitler için bu sadece bir formaliteydi. Kendi zihninde sonucu çoktan yazılmıştı. Sınava girdi ve sonra gerçeklik onun inşa ettiği hayali acımasızca parçaladı. Jüri onun çalışmalarını yetersiz buldu. Teknik olarak zayıf, yaratıcı olarak sıradan ve karar açıktı. Red. Bu an sadece bir başarısızlık değildi. Bu Adolf Hitler için bir ihanetti. Adolf'un zihnine göre suç her zaman dışarıdadır. Ona göre sorun yeteneğinde değil, sistemi yönetenlerdeydi. Jüri yanılmıştı. Onu görememişlerdi ve bu düşünce zihninde tehlikeli bir şekilde kök salmaya başladı. Ama daha yıkıcı olan ise ikinci denemeydi. Hitler bir yıl sonra tekrar başvurdu. Bu sefer daha hazırlıklı olduğunu düşünüyordu. Belki de ilk yanlışın düzeltileceğine inanıyordu. Ama sonuç değişmedi. Bir kez daha reddedildi. Bu sefer bahaneler daha derinleşti. Çünkü ikinci başarısızlık artık tesadüf değildi. Bu onun yüzüne vurulan bir gerçekti. Yetersizdi. Ama o bunu kabul etmedi. Bu noktada psikolojik kırılma tamamlandı. İç dünyasında iki seçenek vardı. Ya kendisini sorgulayacaktı ya da dünyayı suçlayacaktı. O ikinci yolu seçti. Viyana'da geçirdiği yıllar onun için bir düşüşün başlangıcıydı. Parası tükendi, sokaklarda yaşadı, barınaklarda kaldı. Ama asıl çöküş dışarıda değil, içerideydi. Kendisini sürekli olarak diğer insanlarla kıyaslıyor, onların sahip olduğu fırsatları çekemeyerek içten içe öfke duyuyordu. Bu öfke yavaş yavaş bir taktik ve planlama yeteneğine dönüşüyordu. Hayatta kalmanın, en güçlü olmanın yollarını hesaplamaya başlamıştı. Ailesinin kaybı, özellikle annesinin ölümü onun duygusal olarak derinden sarstı. Bu kayıplar onun empati yeteneğini köreltti ve soğuk, hesapçı bir karakterin doğumuna zemin hazırladı. Kendini güvence altında almak için başkalarına güvenmemeyi öğrendi. İlişkilerini stratejik bir amaç olarak görmeye başladı. Her deneyim, her kayıp onun iç dünyasında bir yara bırakıyor ama aynı zamanda onu güçlendiriyordu.
Acı onun için bir öğretmendi artık. Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi onun hayatında radikal bir değişim yarattı. Ne tam olarak bir yere bağlı hissediyordu kendini, ne de gerçekten kabul edilmiş. Liz'den Viyana'ya uzanan o kırılma dolu yolculuk onu sadece fiziksel olarak değil, kimlik olarak da parçalamıştı. Avusturya doğumluydu ama ruhunda büyüttüğü şey bambaşkaydı. Kendisini bir Alman olarak görüyordu. Çünkü Almanya onun gözünde güçlüydü, disiplinliydi ve en önemlisi ait olunabilecek bir yapıydı. Birinci Dünya Savaşı başladığında Hitler için bu bir felaket değil, bir fırsattı. Hayatında ilk kez bir anlam, bir yön bulmuştu. Hiç tereddüt etmeden gönüllü olarak trene atlayıp cepheye koştu. O onun için sadece bir savaş değildi. Bu kendini kanıtlama savaşıydı. Ve orada ilk kez önemli hissetti. Hitler Batı cephesinde haberci olarak görev yaptı. Bu görev cephedeki en tehlikeli işlerden biriydi. Siperler arasında koşarak mesaj taşıyor, ölümle her an yüz yüze geliyordu. Ama o bundan korkmuyordu. Çünkü ilk kez sistemin parçasıydı. İlk kez bir rolü vardı. Komutanlarının gözünde disiplinliydi, sessizdi. Emirleri sorgulamadan yerine getiriyordu. Ama aynı zamanda da içine kapanıktı. Sosyal bağ kurmuyor, diğer askerlere derin ilişkiler geliştirmiyordu. Onu tanımlayan şey, yalnızlık içinde görevine olan takıntılı bağlılığıydı. Ve bu bağlılığı ödüllendirildi. Adolf Hitler, 1. Dünya Savaşı'nda Bavyera ordusunda onbaşı olarak görev yaparken cesareti nedeniyle özellikle 1. sınıf demir haç ve 2. sınıf demir haç madalyalar ile ödüllendirilmişti. Bu madalya sıradan bir askere nadiren verilirdi. Ama Hitler için bu hayatındaki en büyük onaydı. Belki de ilk kez gerçekten görülmüş, hissediliyordu. Ve bu yüzden o madalyayı hayatı boyunca çıkarmadı. İleride Führer olduğunda bile o demir hacı göğsünde taşımaya devam etti. Çünkü o madalya onun gözünde sadece bir ödül değildi. Onun kimliğiydi. Ama savaş Adolf Hitler'e her zaman ödül getirmedi. 1916'da savaşta yaralanmış, 1918'de ise bir gaz saldırısında geçici olarak kör olmuştu. Ve tam da o anda hastane yatağında yatarken hayatının en büyük kırılmalarından biri yaşandı. Almanya savaşı kaybetmişti. Bu haber karşısında adeta şok geçirmişti. Hitler için bu yenilgi değil, bir ihanetti. Cephede savaşan bir asker olarak Almanya'nın yenileceğine inanmıyordu. Ona göre bu mümkün değildi. Çünkü onun zihninde Almanya yenilmezdi, güçlüydü ve üstündü. Peki o zaman ne olmuştu? Cevabı kendi içinde değil, dış dünyada aradı. Bu onun karakteristik özelliğiydi. Başarısızlık eşittir ihanet. Almanya 1. Dünya Savaşı'nı kaybettiğinde genç bir asker olan Adolf Hitler hayatı paramparça olmuştu. Cephede geçen yılların ardından geri döndüğünde onu bekleyen şey bir zafer değil, yıkılmış bir ülkeydi. Ordudan ayrılmak istemedi. Çünkü dışarıda onu bekleyen bir ev yoktu. Bir meslek yoktu. Bir kimlik yoktu. Ordu onun son sığınağıydı. Bu yüzden kalmaya karar verdi. 1919 yılına gelindiğinde Almanya yalnızca askeri olarak değil, ideolojik olarak da parçalanmıştı. Münih sokakları artık devrimci aşırı solun kontrolündeydi. Bolşevik hareketler yükseliyor, düzen çökmeye başlıyordu. Alman ordusunun üst kademeleri bu durumda büyük korku duyuyordu. Çünkü bu fikirlerin askerler arasında yayılması, ordunun tamamen dağılması anlamına gelebilirdi. Bu noktada devreye istihbarat girdi. Ordu askerlerin zihnini kontrol altında tutmak için propaganda ajanları arıyordu. Ve Adolf Hitler bu iş için mükemmel aday olarak görüldü. Çünkü o tartışmazdı ama konuşabilirdi. Saatlerce durmadan etkileyerek. Hitler, Münih Üniversitesi'nde düzenlenen anti-Bolşevik eğitim programına gönderildi. Burada aldığı dersler onun zihninde yeni bir dünyanın kapısını açtı. Özellikle ekonomist Gottfried Feydan'ın dersleri
o anda derin bir etki bıraktı. Bu dersler yalnızca ekonomik fikirleri sunmuyordu. Aynı zamanda yoğun bir antisemitizm içeriyordu. Ve bu nefret Hitler'in zihninde kök saldı. Kısa sürede bu düşünceler onun kendi ideolojisini oluşturmasına yol açtı. Ancak onunki daha keskin, daha radikal ve daha tehlikeliydi. 1919'un Ağustos ayında Hitler artık bu düşüncelerini saklamıyordu. Bir askere gönderdiği 4 sayfalık mektupta Yahudilere karşı duyduğu nefreti açıkça dile getirdi. Bu metin ileride kurulacak Nazi ideolojisinin ilk taslağıydı. Hitler'e göre Yahudiler toplumun parazitleriydi ve daha da ileri gidiyordu. Onlar ortadan kaldırılmalıydı. Bu yalnızca bir fikir değildi. Bu gelecekte milyonların ölümüne yol açacak bir düşüncenin ilk açık ifadesiydi. Artık antisemitizm Hitler'in düşünce sisteminin merkezine yerleşmişti. Aynı yıl Eylül 1919'da Münih'te küçük bir birhanede hayatını değiştirecek bir karşılaşma yaşandı. Adolf Hitler, Alman İşçi Partisi'nin lideri Anton Drexler ile tanıştı. Bu parti küçük, etkisiz ama tehlikeli bir yapıya sahipti. Aşırı milliyetçi ve antisemitikti. Programları açıktı. Tüm Almanları tek bir devlet altında toplamak ve Yahudileri bu toplumda tamamen dışlamak. Hitler bu fikirleri benimsedi ve partiye katıldı. Artık o sadece bir asker değildi, bir propagandacıydı. 16 Ekim 1919 gecesi Münih'te bir birhanede yaklaşık 100 kişinin önünde ilk konuşmasını yaptı. O gece bir şey değişti. İnsanlar sadece dinlemedi, büyülenmiş gibi etkilendi. Hitler ilk kez fark edildi. Bu onun için bir dönüm noktasıydı. Çünkü artık kendine inanıyordu. Kısa sürede partinin en etkili konuşmacısı haline geldi. Artık sahneye çıkıyor, ses tonunu, jestlerini, duruşunu bir aktör gibi çalışıyordu. Her kelimeyi planlıyordu. Her duraksamayı hesaplıyordu. Ve kalabalıklar gittikçe büyüyordu. 1921 yılına gelindiğinde Münih'teki devasa Zirkron salonunda 6000 kişi onu dinlemek için toplanmıştı. Konuşmaları sertti, radikaldi ama insanlar duymak istediklerini duyuyordu. Versay Anlaşması yırtılmalıydı. Demokrasi Almanya'ya uygun değildi ve tüm sorunların sorumlusu Yahudilerdi. Bu söylem ekonomik krizle boğuşan halkta karşılık buldu. Parti büyüdü. Üye sayısı birkaç yüz kişiden 10 binlere ulaştı. 1921'de Hitler artık liderdi ve hedefi büyüktü. Tüm Almanya'yı yönetmek. Bu süreçte Münih'te mütevazi bir dairede yaşıyordu. Ama bu sade hayatın arkasında hızla büyüyen bir güç vardı. İlginç bir detay da şuydu. Yaşadığı binanın sahibi bir Yahudiydi. Hitler ona karşı yüz yüze nazikti. Ama yıllar sonra aynı adam onun politikalarının kurbanı olacaktı. 1922'de Hitler'in yükselişi hızlandı. Ancak bu yükseliş tehlikeliydi. Toplantılar saldırıya uğruyordu. Bunun üzerine parti, koruma için paramiliter bir güç kurdu. SA. Bu grup sokaklarda şiddet uygulayan, muhalifleri susturan bir yapıydı. Ve ileride Hitler'in iktidara yürüyüşünde kritik rol oynayacaklardı. Ancak Hitler sabırsızdı. Gücü seçimle değil, zorla almak istiyordu. 1923, Mussolini Roma yürüyüşünden ilham alarak bir darbe planladı. 8 Kasım gecesi Münih'te bir birhaneyi bastı. Silahını havaya kaldırdı ve haykırdı. Alman devrimi başladı. Ama plan başarısız oldu. Ertesi gün polisle çatışma çıktı. Kurşunlar sıkıldı, insanlar öldü. Hitler yaralı kurtuldu ve kaçtı. Ancak sadece 2 gün sonra yakalanabildi. Tutuklandığında her şeyin bittiğini düşünüyordu. Ama aslında her şey yeni başlıyordu. 1924'te yargılandığında mahkemeyi bir sahneye çevirdi. Kendini bir suçlu değil, bir kurtarıcı olarak sundu. Ve başarılı oldu.
Hapis cezasına çarptırıldı ama bu süreç onun için bir fırsata dönüştü. Landsberg hapishanesinde oldukça rahat koşullar altında yaşadı. Ziyaretçilerini kabul ediyor, destekçilerinden hediyeler alıyordu. Kendisine şeref mahkumu deniliyordu. O dönemde Bavyera çok sağcıydı. Hükümet tutuklularına karşı çok hoşgörülüydü. Hapishanedeyken Hitler'in elinde bol zaman vardı. Bunu iyi bir amaç için kullanmaya karar verdi. Fikirlerini siyasi bir programa sentezlemek. Mahkum arkadaşı Rudolf Hess'in geleceğin vekili Führer'in yardımıyla Mein Kampf, Kavgam adlı kitabını yazdı. Bu kitapta Hitler yalnızca geçmişini anlatmakla kalmaz. Aynı zamanda tehlikeli bir ideolojinin temellerini atar. Ona göre Alman milleti üstün bir ırktır ve yeniden güçlenmelidir. Demokrasiyi zayıflık olarak görür. Güçlü bir liderin mutlak otoritesini savunur. En dikkat çekici ve karanlık kısmı ise Yahudilere yönelik nefretidir. Onları haşere, böcek, yok edilmesi gereken bir ırk olarak görür. Almanya'nın tüm sorunlarının sorumlusu olarak gösterir. Hitler bu kitapta ayrıca Almanya'nın genişlemesi gerektiğini, özellikle doğuya doğru yayılmasının kaçınılmaz olduğunu öne sürer. Hitler hapishaneden çıktıktan sonra kendisini artık yalnızca bir siyasetçi değil, Alman milletinin kurtarıcısı olarak görmeye başlamıştı. 20 Aralık 1924'te cezasının yalnızca 13 ayını tamamlayarak serbest kaldığında zihninde tek bir hedef vardı: Almanya'yı yeniden ele geçirmek. Ancak bu kez farklı bir yol izleyecekti. Açıkça görünüyordu ki demokrasi onun için bir amaç değil, sadece bir araçtı. Önce kullanacak, sonra ortadan kaldıracaktı. 1929'a gelindiğinde Münih'teki mütevazi yaşamını geride bırakmış, lüks bir daireye taşınmıştı. Bu yükseliş tesadüf değildi. Zengin destekçilerinden gelen bağışlar ve Kavgam kitabından elde ettiği gelirle büyük bir propaganda makinesi kurmuştu. Artık modern siyasetin yeni bir yüzüydü. Uçakla şehir şehir dolaşıyor, günde birden fazla miting düzenliyor, konuşmalarını kaydedip satıyor ve hatta onu dinlemeye gelenlerden ücret alıyordu. Medyayı bilinçli kullanan ilk liderlerden biri haline gelmişti. Konuşmalarında basit ama etkili vaatler vardı. İş, ekmek ve ulusal gurur. Versay Anlaşması'nın kaldırılacağını söylüyor, Almanya'yı yeniden ayağa kaldırmanın sözünü veriyordu. 1929'daki büyük buhran ile milyonlarca insan işsiz kalınca bu sözler kitleler üzerinde güçlü bir etki yarattı. Nazi Partisi kısa sürede büyüdü. Birkaç yıl içinde küçük bir hareketten ülkenin en büyük siyasi gücüne dönüştü. 30 Ocak 1933'te Hitler Almanya şansölyesi oldu. Cumhurbaşkanı Paul von Hindenburg tarafından göreve getirildiğinde artık iktidarın kapıları tamamen açılmıştı. Ancak bu sadece başlangıçtı. Kısa süre içinde Reichstag yangını bahane edilerek temel özgürlükler askıya alındı. Ardından çıkarılan yasalarla parlamento etkisiz hale getirildi. Diğer tüm siyasi partiler kapatıldı ve Almanya hızla tek parti yönetimine dönüştü. Dachau'da ilk toplama kampı açıldı. Muhalifler sistematik olarak susturuldu. Hitler iktidarını sağlamlaştırdıktan sonra tek bir hedefe odaklandı: savaşa hazırlık. Ancak önce içerideki tehditleri ortadan kaldırmalıydı. 30 Haziran 1934'te gerçekleşen Uzun Bıçaklar Gecesi'yle Esay liderleri tasfiye edildi. Hitler'in iktidarını mutlaklaştırmak için attığı en karanlık ve en hesaplı adımlarından biriydi. Çünkü o artık sadece dış düşmanlarla değil, kendi yarattığı gücün içindeki tehditlerle de yüzleşmek zorundaydı. Ve özellikle paramiliter yapı olan Esay'ın giderek büyümesi, disiplinsizliği ve ordu üzerindeki hakimiyet kurma arzusu Almanya'nın geleneksel askeri elitini açıkça rahatsız ediyordu. Esay'ın lideri Enström kendisini yeni Almanya'nın ordusunun başında görüyordu
Ve bu durum profesyonel subay kadroları için kabul edilemezdi. Hitler ise çok iyi biliyordu ki yaklaşan savaş planlarını hayata geçirmek için düzenli ordunun yani Reichswehr'ın desteğini kaybetmemesi gerekiyordu. Bu yüzden yıllardır yanında olan Römü ve onun binlerce sadık adamını gözden çıkarmaya karar verdi. ...1934 yılının yazına gelindiğinde Almanya'da gerilim görülmeyen bir şekilde yükseliyordu. Hitler dışarıya karşı sakin ve kontrol sahibi bir lider görüntüsü verirken perde arkasında son derece ince hesaplanmış bir plan kuruyordu. Ve bu planın merkezinde SA liderlerini tek bir yerde toplamak ve onları hazırlıksız yakalamak vardı. 30 Haziran sabahı Bavyera'daki Bad Wiessee kasabasında bulunan bir otelde sözde bir toplantı ve dinlenme programı için toplanan SA yöneticileri aslında yaklaşan sonlarından habersizdi. Çoğu birkaç gün sürecek bir konferans ve tatil beklentisi içindeydi. Ancak Hitler'in zihninde bu toplantı bir tasfiye operasyonunun başlangıcıydı. Şafak sökerken Hitler yanında en güvendiği birliklerle birlikte otele doğru ilerledi. Saatler sabahın erken saatlerini gösterdiğinde elinde tabancasıyla merdivenleri hızla çıktı ve doğrudan Röm'ün odasına yöneldi. Kapıyı sertçe açtığında içerideki sahne sıradan ama birkaç saniye içinde tarihin akışını değiştirecekti. Hitler silahını doğrultarak tutuklusun dediğinde bu sadece bir emir değil, aynı zamanda yılların ittifakının sonuydu. Röhm ve diğer SA liderleri kısa sürede etkisiz hale getirildi. Otel adeta bir hapishaneye dönüştü. Hitler en küçük direnişin ihtimaline karşı her detayı düşünmüş, hatta içeride çıkabilecek bir kavga ihtimaline karşı mobilyaları bile sabitleyip çiviletmişti. Bu ilk hamle sadece başlangıçtı. Takip eden saatler ve günlerde operasyon Münih ve Berlin'in başta olmak üzere ülkenin dört bir yanına yayıldı. Listeler önceden hazırlanmıştı ve bu listelerde sadece SA üyeleri değil, Hitler'in potansiyel tehdit olarak gördüğü herkes yer alıyordu. Tutuklamalar hızla infazlara dönüştü. İnsanlar gece yarısı evlerinden alındı. Sorgusuz, sualsiz öldürüldü ve bu süreçte hiçbir hukuki mekanizma işletilmedi. Çünkü bu artık bir devlet operasyonundan çok bir güç gösterisiydi. Ernst Röhm birkaç gün sonra hapishanede son teklifini aldı. Kendisini infaz etmesi için bir silah verildi. Ancak bunu reddettiğinde Hitler'in emriyle kurşuna dizildi. Bu infaz sadece bir liderin ölümü değil, aynı zamanda SA'nın siyasal gücünün tamamen yok edilmesi anlamına geliyordu. Bu süreçte yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Ancak resmi rakamlar her zaman daha düşük gösterildi. Gerçekte ise bu, Nazi rejiminin kendi içinde gerçekleştirdiği ilk büyük kanlı temizlikti. Bu olayın ardından Hitler, Alman ordusunun ve muhafazakar elitlerin güvenini kazanmayı başardı. Çünkü onlar için asıl tehdit kontrolsüz bir kitle gücü olan SA'ydı ve Hitler bu tehdidi ortadan kaldırarak düzenin garantörü olduğunu göstermişti. Avrupa'nın üzerine çöken karanlık artık geri dönülmez bir noktaya ulaşmıştı. 9 Kasım 1938 gecesi başlayan ve tarihe Kırık Cam Gecesi olarak geçecek olan o organize şiddet dalgası yalnızca camların kırıldığı bir program değil, bir toplumun sistemli yok edilişinin açık ilanıydı. Çünkü o gece binlerce sinagog ateşe verildi. Yahudilere ait dükkanlar yağmalandı. Vitrinler parçalandı. Sokaklar kırık camlarla doldu ve bu yüzden bu isimle anıldı. Fakat asıl kırılan camlar değil, insanlığın sınırlarıydı. Nazi rejimi artık Yahudileri yalnızca dışlamakla kalmıyor. Onları toplumdan tamamen silmek için açık bir şiddet politikası yürütüyordu. Ve yaklaşık 30 bin Yahudi erkek o gecenin hemen ardından tutuklanarak toplama kamplarına gönderildi. Ancak serbest bırakılmaları için tek şart vardı: Almanya'yı terk edeceklerine dair söz vermeleri. Yani bu baskı aslında kitlesel bir sürgün planının zorla uygulanmasıydı.
Hitler'in zihninde Yahudiler yalnızca bir düşman değil, Almanya'nın çöküşünün kaynağı olarak görülen yıkıcı bir unsurdu. Ve bu saplantı 30 Ocak 1939'da Reichstag önünde yaptığı konuşmada açık bir tehdide dönüştü. Çünkü yeni bir dünya savaşı çıkması halinde Avrupa'daki Yahudilerin yok edileceğini ilan etti. Bu sözler o an için tam anlamıyla anlaşılmasa da aslında yaklaşan soykırımın açık bir habercisiydi. Fakat en çarpıcı olan şey bu sözlerin Alman halkı tarafından ciddi bir tepkiyle karşılanmamasıydı. Hatta birçok kişi bunu sadece sürgün planı olarak yorumladı. Oysa gerçekte temelleri atılan her şey Holocaust'un kendisiydi. Bu süreçte Hitler yalnızca nefret politikalarıyla değil, aynı zamanda stratejik kararlarını aldığı merkezle de gücünü pekiştiriyordu. Ve Bavyera Alplerindeki yer olan Obersalzberg'deki Berghof, onun en önemli kararlarını aldığı adeta ikinci bir başkent haline gelen yerdi. Burada hem inzivaya çekiliyor hem de dünya liderlerini ağırlayarak dış politikasını yönlendiriyordu. Aynı zamanda propaganda makinesi burada kusursuz şekilde işliyordu. Çünkü halkın gözünde Hitler ulaşılabilir, sakin ve gülümseyen bir lider olarak gösteriliyordu. Oysa perde arkasında savaş planları hazırlanıyor, Avrupa'nın kaderi çiziliyordu. Hitler'in özel hayatı bile bir sır perdesiyle örtülmüştü. Eva Braun ile olan ilişkisi yıllarca gizli tutuldu. Çünkü Hitler bilinçli olarak kendisini halkın gözünde insani zaaflardan arınmış, yalnızca milletine adanmış bir lider olarak konumlandırmak istiyordu. Bir eşe ya da duygusal bağa sahip olmak, bu inşa ettiği kutsal figürü zayıflatabilirdi. Bu yüzden Eva Braun'u gölgede tuttu. Onu kamusal kimliğinden ayırdı ve kendi mitini korumayı seçti. Toplumun karşısına çıkan Hitler bir insan değil, adeta bir semboldü. Kendisini bir kurtarıcı, bir mesih gibi sunarken kitlelerin çaresizlik, öfke ve aşağılanmışlık duygularını ustalıkla manipüle etti. Özellikle ekonomik krizlerin ve savaş sonrası travmanın ortasında insanlara umut değil, güçlü bir düşman ve basit bir çözüm sundu. Bu da onun karanlık ideolojisinin kitleler tarafından benimsenmesini kolaylaştırdı. Ancak bu süreç yalnızca propaganda değil, aynı zamanda soğukkanlı bir planlamaydı. Hitler'in zihninde savaş ve yok etme fikri ani bir karar değil, yıllar boyunca ilmek ilmek örülen bir saplantının sonucuydu. Önce düşmanlar tanımlandı, sonra bu düşmanlar insanlıktan çıkarıldı ve en sonunda yok edilmeleri zorunlu bir çözüm gibi sunuldu. Bu da psikolojik olarak bir liderin değil, giderek empati yetisini kaybeden, paranoya ve üstünlük kompleksiyle hareket eden bir zihnin göstergesiydi. Onun için insanlar birey değildi, sadece bir amaca hizmet eden araçlardı. 1939 yazı Avrupa için son sakin dönemdi. Çünkü Hitler artık geri dönülmez bir kararın eşiğindeydi. Stalin ile imzaladığı saldırmazlık paktı ona doğuya saldırma cesareti verdi. 1 Eylül 1939'da Polonya işgali başladı. Modern savaşın en yıkıcı örneklerinden biri olan Blitzkrieg yani Yıldırım Savaşı taktiğiyle yürütülen bu saldırı, tanklar, uçaklar ve hızlı hareket eden birliklerin koordineli kullanımıyla Polonya'yı haftalar içinde çökertti. Yaklaşık 1,5 milyon asker, binlerce tank ve uçakla desteklenen bu saldırı karşısında Polonya ordusu dayanamadı ve sadece 6 hafta içinde Varşova düştü. Bu hızlı zafer Hitler'in kendine olan inancını pekiştirdi. Artık kendisini askeri bir deha olarak görüyordu ve generallerine olan güveni giderek azalıyordu. Bundan sonra savaşın yönetimini bizzat üstlenecekti. Çünkü ona göre yalnızca kendi sezgileri doğruydu. Fakat bu zaferin arkasında karanlık bir gerçek vardı. Polonya'nın işgaliyle birlikte yaklaşık 3 milyon Yahudi Nazi kontrolüne girdi ve büyük gettolara zorla yerleştirildi. Açlık, hastalık ve sistematik şiddet bu gettolarda hayatın bir parçası haline geldi. İnsanlar kontrol altına alındı, çalıştırıldı, aç bırakıldı ve binlercesi her ay hayatını kaybetti.
Hitler aynı zamanda batıya yönelmişti. 1940 yılında Norveç ve Danimarka işgal edildi. Ardından Fransa hedef alındı. Ancak bu saldırı defalarca ertelendi. Çünkü hava koşulları ve askeri hazırlıklar yeterli değildi. Sonunda 10 Mayıs 1940'da saldırı başlatıldı ve birkaç hafta içinde Fransa çöktü. Alman ordusu modern taktikler, hızlı hareket ve güçlü koordinasyon sayesinde adeta durdurulmaz bir güç haline gelmişti. Fransa'nın düşüşü Hitler için bir dönüm noktasıydı. Birinci Dünya Savaşı'nın intikamını almıştı ve bu zaferi sembolik hale getirmek için Fransızları 1918'de Almanya'nın teslim olduğu aynı tren vagonuyla ateşkes imzalamaya zorladı. Ardından Paris'e giderek Eyfel Kulesi'nin önünde fotoğraf çektirdi. Bu görüntü tüm dünyaya yayıldı ve Hitler artık zirvede görünüyordu. Ancak bu yükseliş uzun sürmeyecekti. Britanya teslim olmadı. Hava savaşları başladı. Hitler İngiltere'yi anlaşmayla dize getirmek istese de başarısız oldu. Bu onun ilk büyük aksiliğiydi ve savaşın kolay olmayacağını gösteren ilk işaretti. 1941 yılına gelindiğinde Hitler en büyük kumarını oynadı. Sovyetler Birliği'ne saldırı emri verdi. 4 milyon askerle başlatılan bu devasa operasyon tarihin en büyük askeri harekatlarından biriydi. Başlangıçta hızlı ilerleme sağlandı. Geniş topraklar ele geçirildi. Ancak bu ilerleyişin arkasında yine korkunç bir gerçek vardı. Einsatzgruppen adı verilen ölüm mangaları ordunun arkasından gelerek Yahudileri, siyasi muhalifleri ve sivilleri sistematik olarak katlediyordu. Bu infazlar giderek genişledi ve kadınlar ile çocuklar da hedef haline geldi. Hitler zaferin yakın olduğuna inanıyordu. Sovyetler Birliği'nin birkaç ay içinde çökeceğini düşünüyordu. Ancak bu aşamada aldığı stratejik kararlar savaşın gidişatını değiştirecekti. Çünkü hızlı ilerleyişe rağmen hedeflerin dağılması, lojistik sorunlar ve yaklaşan kış Alman ordusunu zor durumda bırakacaktı. Ve işte tam bu noktada tarihin akışını değiştirecek o kritik hata yapılmıştı. Hitler generallerinin stratejik uyarılarını hiçe sayarak kuvvetlerini bölmeye karar verdi. Moskova yerine Ukrayna'nın zengin tarım arazilerine ve Kafkasya'nın petrol kaynaklarına yönelmek kısa vadede ekonomik kazanç sağlayabilirdi. Ama uzun vadede Alman ordusunun en büyük avantajı olan hız ve koordinasyonu yok ediyordu. Bu karar Alman ilerleyişini yavaşlattı. Sovyetlerle toparlanmak için hayati zaman kazandırdı. Oysa Blitzkrieg yani Yıldırım Savaşı hız üzerine kuruluydu ve bu hız kaybedildiğinde sistem çökmeye başlıyordu. Ekim 1941'de nihayet Moskova'ya yönelik saldırıyı başlattığında artık çok geçti. Çünkü Rus kışı kapıya dayanmıştı. Ve Alman askeri eksi 30 dereceyi bulan dondurucu soğukla karşı karşıya kaldı. Donan silahlar, çalışmayan motorlar, yetersiz kıyafetler ve tükenen erzak. Wehrmacht'ı yavaş yavaş felce uğrattı. Ardından gelen Sovyet karşı saldırısı Alman hatlarını yüzlerce kilometre geri itti ve bu Hitler için ilk büyük kırılmaydı. Sovyetler Birliği çökmemişti. Aksine direniyordu ve sanki sınırsız insan gücü ve kaynaklara sahipmiş gibi savaşmaya devam ediyordu. Bu durum Hitler'i öfkelendirdi. Her zamanki gibi suçu başkalarına yükledi. Generallerini başarısızlıkla suçladı. Oysa gerçek onun stratejik hatalarının bedeliydi. Yine de bunu kabul etmek yerine 30'dan fazla generali görevden aldı. Ordunun kontrolünü bizzat eline aldı. Bu noktadan sonra Hitler yalnızca siyasi lider değil, aynı zamanda doğrudan askeri kararları veren kişi haline geldi. Ve bu durum savaşın gidişatını daha da kötüleştirecekti.
Polonya'daki Wolfschanze yani Kurtine adlı karargahına çekilen Hitler, savaşın büyük bölümünü bu beton sığınak kompleksinde yönetmeye başladı. Ormanın derinliklerine gizlenmiş bu merkez, binlerce mayınla çevrili, ağır silahlarla korunan ve dış dünyadan izole edilmiş bir yerdi. Burada yaklaşık 6.000 kişi yaşıyor, savaşın en kritik kararları bu kapalı ortamda alınıyordu. Ancak bu izolasyon Hitler'in gerçeklikten kopması neden oluyordu. Çünkü cephede yaşanan zorluklardan giderek daha uzaklaşıyor, yalnızca haritalar üzerinden savaş yönetmeye çalışıyordu. Aynı dönemde Nazi rejimi en karanlık planını hayata geçirmeye başladı. 20 Ocak 1942'de düzenlenen Wannsee Konferansı'nda Avrupa'daki Yahudilerin sistematik olarak yok edilmesi planı resmileştirildi ve nihai çözüm adı verilen bu plan milyonlarca insanın ölüm fermanıydı. Artık hedef yalnızca sürgün değil, doğrudan imhaydı. Toplama kampları ölüm fabrikalarına dönüştürüldü ve insanlar trenlerle bu kamplara taşınarak saatler içinde gaz odalarında öldürülmeye başlandı. Bu süreçte 6 milyon Yahudi sistematik olarak yok edildi. Ve bu insanlık tarihinin en büyük trajedilerinden biri olarak kayda geçti. ...1942 yazında Hitler yeni bir hedef belirledi. Stalingrad. Bu şehir yalnızca stratejik değil, aynı zamanda sembolik bir öneme sahipti. Çünkü Stalin'in adını taşıyordu. Ve Hitler için bu şehri ele geçirmek, Sovyet direncini kırmak anlamına geliyordu. Ancak şehirde başlayan çatışmalar kısa sürede bir kabusa dönüştü. Sokak sokak, bina bina süren savaş, Alman ordusunu yıprattı ve Kasım ayında Sovyetler büyük bir karşı saldırı başlatarak 6. Ordu'yu kuşattı. Kuşatma altındaki Alman askerleri açlık, soğuk ve umutsuzlukla mücadele ediyordu. Yiyecek yoktu, cephane tükenmişti ve yardım gelmiyordu. Buna rağmen Hitler geri çekilme emri vermeyi reddetti. Çünkü ona göre geri adım atmak zayıflık göstergesiydi. Buna inat yüz binlerce askerin ölümüne yol açtı ve 2 Şubat 1943'te Alman 6. Ordusu teslim oldu. Bu olay Nazi Almanyası'nın ilk büyük teslimiyeti ve savaşın dönüm noktasıydı. Stalingrad yenilgisi Hitler'in psikolojisini derinden sarstı. Artık eski özgüveni yoktu. Giderek daha içine kapanıyor, gerçeklikten kopuyor ve kararlarını dar bir çevre içerisinde alıyordu. Sağlığı da hızla kötüleşiyordu. Kalp sorunları ve Parkinson belirtileri ortaya çıkmış, kişisel doktoru tarafından verilen sayısız ilaç ve enjeksiyonla ayakta tutulmaya çalışıyordu. 1944'e gelindiğinde savaşın dengesi tamamen değişmişti. Müttefikler batıdan, Sovyetler doğudan ilerliyor, Almanya her cephede geri çekiliyordu. 6 Haziran 1944'te Normandiya çıkmasıyla müttefikler Fransa'ya ayak bastı ve bu savaşın sonunun yaklaştığını gösteren en önemli gelişmelerden biri oldu. Hitler ise hala mucizevi silahların savaşı kurtaracağına inanıyor, V2 roketleri ve diğer ileri teknolojilere umut bağlıyordu. Ancak bu silahlar savaşın gidişatını değiştirmeye yetmedi. 1945'in başlarında Hitler Berlin'e çekildi ve Führer sığınağına kapandı. Yerin metrelerce altında bulunan bu beton yapı onun son sığınağı olacaktı. Şehir bombalanıyor, Sovyet ordusu yaklaşırken Hitler hala zafer hayalleri kuruyor, generallerine gerçekçi olmayan emirler veriyordu. 22 Nisan 1945'te gerçeği kabul etmek zorunda kaldı. Hiçbir kuvvetin onu kurtaramayacağını anladı. Son günlerinde en sadık görünen adamlarının bile ihanet ettiğini öğrendiğinde öfke nöbetleri geçiriyor, paranoyası artıyordu. Bütün bunlara rağmen Eva Braun ile evlenerek hayatının son kararlarından birini verdi.
29 Nisan'da siyasi vasiyetnamesini yazdı. Bu belgede bile sorumluluğunu başkalarına yüklemeye devam etti. Yahudilere olan nefretini son ana kadar sürdürdü. 30 Nisan 1945'te Berlin'deki sığınağında intihar etti. Kısa süre sonra cesedi yakıldı ve böylece tarihin en karanlık figürlerinden birinin hikayesi sona erdi. Ardında bıraktığı yıkım, milyonlarca insanın ölümü ve insanlık tarihinin en korkunç suçlarından biri olarak hafızalara kazındı. Adolf Hitler'in yükselişi yalnızca bir adamın hikayesi değil, aynı zamanda bir toplumun nasıl manipüle edileceğinin, nefretin nasıl sistematik bir politikaya dönüşebileceğinin ve kontrolsüz gücün insanlığı nasıl felakete sürükleyebileceğinin en çarpıcı örneklerinden biridir. O, tarihin gördüğü en yıkıcı liderlerden biri olarak ardında yalnızca yıkım ve acı bırakmıştır. Bu hikaye sadece bir diktatörün yükselişi değil, aynı zamanda sorgulamayan toplumların, körü körüne inancın ve kontrolsüz gücün nelere yol açabileceğinin uyarısıdır. Çünkü mesele sadece onun kim olduğu değil, asıl soru şu: böyle bir karanlığın bir daha ortaya çıkmaması için gerçekten yeterince ders aldık mı? Eğer bu tür videolar hoşuna gidiyorsa kanala abone olup destek olmayı unutma. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.